Alo. Almanya'da yaşadığım süre boyunca görmeyi çok istediğim şehirlerden birindeyim. Ulm'deyim. Ulm neden bu kadar önemli? Neden görmek istedim Ulm'ü? Bazı açılardan öne çıkıyor şehir. Bunlardan ilki Einstein'ın memleketi olması, Einstein'ın doğduğu yer olması. Bu açıdan önemli. Einstein'ın doğduğu ev maalesef yokmuş ama onun yerinde onun anısına bir anıt dikmişler. O anıtı görmeye çalışacağım. Onun dışında buranın sembolü serçelermiş. Serçe olmasının sebebi de buranın çok güzel bir katedrali olduğu söyleniyor ve bu katedral şu anda dünyanın en yüksek kubbesi olan katedral unvanını taşıyormuş. Bu katedralin inşası sırasında işçilere serçelerin yardım ettiğini söylüyorlar. Bu yüzden çok seviliyormuş serçeler. Burası 2. Dünya Savaşı sırasında çok zarar görmüş ama aslında uygun bir şekilde yeniden inşa edilmiş. Ulm'deki mimari gotik mimari ağırlıklı ama şehirde hem geleneksel bu gotik mimariyi hem de modern mimariyi bir arada bulabileceğimizi söylüyorlar. O açıdan da çok öne çıkan şehirlerden biriymiş Ulm. Bakalım, hava çok güzel. Münih'ten geldim ben bölgesel trenle. 2 saat gibi bir sürede gelebildim. Belki hızlı tren varsa daha çabuk gelebilirsiniz ama bölgesel tren hem daha uygun fiyatlı hem de süre açısından 2 saat son derece makul. Bir de gerçekten hiç sıkmıyor sizi yol. Çünkü çok keyifli göl manzaraları, orman manzaraları eşlik ediyor size yol boyunca. Hazır böyle yoldan konu açılmışken şeyi de söyleyeyim. Ulm'ün bir diğer ilginç özelliği, ortasından Tuna Nehri geçtiği için şehri aslında ikiye bölüyor. Ana tren istasyonunun olduğu yer Ulm Hofbahnhof diye geçen yer eski Ulm olarak geçiyor ve Baden-Württemberg, umarım doğru söylemişimdir telaffuzunu, eyaletinde bulunuyor. Ama köprüden Tuna Nehri'nin üzerinden köprüden karşıya geçtiğinizde Yeni Ulm denilen yere ulaşıyorsunuz. Orası da Bavyera eyaletinde kalıyormuş. Bakalım, ben önce eski Ulm'ü gezeceğim. Eğer vaktim kalırsa, günübirlik geldim çünkü. O zaman Yeni Ulm'e de geçmeyi planlıyorum. Hadi keşfe başlayalım. İstasyondan biraz yürüyünce hemen böyle çarşının içinde buldum kendimi. Şurayı göstermek istedim size. Muhtemelen biliyorsunuzdur ama TK Maxx diyorlar daha çok Almanlar. Bu mağaza gerçekten ünlü markaların orijinal ürünlerini bulabileceğiniz çok uygun fiyatlı bir mağaza. İçinde ev dekorasyonundan, iç çamaşırına, kıyafetten, kozmetiğe her şeyi bulabiliyorsunuz. Burayı da belki görürseniz ve bilmiyorsanız belki keşfetmek istersiniz. Tren istasyonundan çıktığınızda şu arka caddeyi yürüyorsunuz. Hemen burada bu alışveriş merkezlerinin içerisinde gördüğünüz Einstein'ın doğduğu evin yerini gösteren bir sütun var. Bu sütunun üzerinde bazı yazılar var, görüyorsunuz. Burada şey yazıyormuş. Einstein 14 Mart 1879'da burada doğdu. Bu sütunun olduğu yerde doğdu yazıyormuş. İsviçreli bir mimar yapıyor bunu. Max Bill. Şu altta da adını görüyorsunuz. 1979'da galiba yapmaya başlıyor. 1982'de açılışı yapılıyor, bitiyor bunun. Yani şehirde Einstein'a yönelik çok bir şey olmadığı söyleniyordu ama geçen sene bir müzesi açılmış. Einstein Müzesi açılmış burada. Gezmek isteyen, ilgilenmek isteyen araştırabilir. Bir de Einstein burada doğuyor ama sadece 15 ay burada yaşıyor. 15 ay sonunda Münih'e yerleşiyorlar. Babası oraya yerleştiriyor ama Einstein'ın akrabaları burada olduğu için şehirden hiç kopmadığı da söyleniyor. Caddeden aşağı inince heybetli katedralimiz kendisini gösterdi. Bahnhofstrasse'yi bitirdiğinizde ulaştığınız yer Münsterplatz oluyor. Hemen karşınızda buranın Stadthaus dedikleri sanat merkezi var. Gördüğünüz gibi son derece modern bir bina. Amerikalı bir mimar varmış. Tam yanında da heybetli kilisemizi görüyorsunuz.
Almanya'ya ilişkin içine benim de düştüğüm bir yanılgı var. Herkes aslında Köln Katedrali'nin en yüksek katedral olduğunu düşünüyor ama bu arkamda gördüğünüz Ulm Katedrali aslında çok daha yüksek. 1377'de yapımına başlanıyor ama çok uzun yıllar sonra 1890'da tamamlanıyor buranın inşaatı ve 1908'e kadar en yüksek yapı olarak kalıyor ama şu anda günümüzde de 161,5 metre yüksekliğiyle en yüksek kubbesi olan kilise unvanına sahip. Buraya çıkmak isterseniz eğer şehrin böyle manzarasını da izleyebiliyorsunuz tepesinden. Ama 768 basamak olduğu için ben bugün es geçmeyi tercih ediyorum. Çünkü nehir kenarına da zaman ayırmak istiyorum. Kuleye tırmanmak için biletleri hemen girişten alabiliyorsunuz. Şu anda güncel bilet fiyatına bakıyoruz. Yetişkinler için 7 euro, öğrenciler için, çocuklar için de 4,5 euro. Ulm'deki bu görkemli yapımızda Rathaus yani belediye binası. Üzerinde birçok fresk varmış, Orta Çağ döneminden kalma. Şu anda belediye binası olarak kullanılıyor bu. Şehrin böyle siyasi simgesi. Ama bu binayı bu kadar ünlü yapan bir de üzerindeki astronomik saat. Tam şu yan cephede gördüğümüz astronomik saat. Şimdi fresklere ve saate biraz daha yakından bakalım. Astronomik saat. Bu saat 1520 yılında yapılıyor arkadaşlar. Şimdi şöyle iyice baktığımızda gördüğünüz gibi böyle etrafında burçların sembolleri olduğunu göreceksiniz. Zodyak burç sembolleri var. Aynı zamanda ayın evrelerini, ay ve güneş tutulmalarını da gösteriyormuş. Bunun mekanizmasını tabii içeriden biz göremiyormuşuz. Hani halkın göremeyeceği şekilde çok komplike bir mekanizması da olduğu yazıyor. Arkamızda katedrali ve belediye binasını bıraktıktan sonra bir meydana çıkıyoruz. Şimdi burada bir çeşme göreceksiniz. Almanca bilenler beni affetsin ama telaffuzu sanırım Fischkastenbrunnen gibi bir şey. Şöyle göstermeye çalışayım size biraz. Şimdi tabii bu şu anda kapalı. Normalde görselleri arattığımda böyle bir şey çıkmıyor. Baya bir çeşme çıkıyor ama şu an kapalı olduğu için göremiyoruz. Bu balık çeşmesi diye geçiyor arkadaşlar. Bunun sebebi de şuymuş. 1482 yılında yapılmış bu çeşme. Taze tutulan balıkları balıkçılar içine atarlarmış. Hani böyle taze kalsın diye çeşmenin. O yüzden bu adı almış. Tam meydanın diğer yanında yani belediye binasının yan cephesi ile arka cephesiyle bu çeşmeyi buluşturan meydanda bir tane böyle cam bir şey göreceksiniz. Bina böyle kubbe şeklinde. Burası da şehir kütüphanesi. Ulm City Wall yazdığınızda sizi böyle nehir kenarına getiriyor arkadaşlar. Navigasyon. Ortaçağ Kulesi de Metzgerturm, lütfen telaffuzumu affedin. 83 basamaklı, 36 metre, 1349'da yapılmış ama bunun özelliği şu, 3,3 derece eğimli.
Bu açıdan tam belli olmuyor ama 3,3 derece eğimliymiş burası. Şimdi onunla ilgili bir şehir efsanesi de var. Şöyle manzara ile birlikte şehir efsanesini de anlatayım size. Şimdi eskiden kasaplar küçük, hani böyle sosisleri küçük satıp halkı dolandırılıyor olunca kral onları cezalandırmak için hepsini böyle sıraya diziyor. Ve korkudan böyle o şişman kasaplar böyle aynı anda yere yığılınca işte bu kuleyi eğdiği gibi bir halk efsanesi oluşmuş. Ama tabii ki gerçekliğini mühendisler bu daha önce ahşap olan, daha sonra beton olan zeminlerine ve nehre bağlıyorlar. Çok teknik detayını bilemeyeceğim. O kadar keyifli bir yer ki bir tarafınızda böyle tatlı tatlı Ulm evleri var, Alman evleri var. Tam karşınızda nehir, ağaçlar. Karşı kısım modern mimarinin olduğu kısım. Yeni Ulm. Tarihi surlar 15. yüzyıldan kalma. Havada güzel olunca böyle aşırı keyifli bir ortam oluyor. Surların aşağı tarafındayım. Buradan Eğik Kule'yi bir kez daha göstermek istedim. Sanki biraz daha net belli oluyor gibi buradan. 3,3 santimlik Eğik Kulemiz. Burası da Ulm'ün meşhur Eğik Oteli. Gerçekten bayağı eğik. Şu an videoda öyle görünmese de çeşitli açılardan göstermeye çalışacağım. Burası 97'de Guinness Rekorlar kitabına girmiş. Dünyanın en çarpık hani eğik oteli olarak 600 yıllık bir tarihi varmış. Şu anda balıkçı bölgesindeyim. Burası bir mahalle ve bir tane nihayet serçe buldum. Şehrin sembolü olan. Bu tatlı köpekçik inatla girmek istedi suya. Küçük bir Venedik diyorlar burası içinde. Gerçekten bu mahallenin güzelliği beni benden aldı. Mutlaka buraya zaman ayırın. Fisherman's Quarter.
yüzden de görebiliyoruz bu cepheden de. Gördüğünüz gibi aslında baya öne eğik. Şöyle biraz daha düz almaya çalışayım. Asla çıplak gözle olduğu gibi görünmüyor. Burada şehir haritasından da aslında güzergahımızı görmüş oluyoruz. İlk başta tren istasyonundan inip o Bahnhofstrasse'den gelip kiliseyi buluyoruz. Ve kiliseden sonra geçtiğimiz belediye binası Rathaus'un olduğu yerden Marktplatz üzerinde hem o halk kütüphanesini görebiliyoruz hem de nehir kenarına inebiliyoruz. O eğik kulemiz. Daha sonra nehir kenarında yürüyüp balıkçı kasabasına geçebiliyorsunuz. Eski Ulm bu şekilde. İsterseniz karşı tarafa Yeni Ulm'e de geçebilirsiniz. Nehir boyunca yürüdükten sonra şimdi şu köprüden Yeni Ulm'e geçiş yapacağım. Evet, bu gördüğünüz çizgi şu an Almanya'nın iki eyaletini birbirinden ayırıyor. Eğer ki eski Ulm tarafındaysanız Baden-Württemberg'desiniz. Ama eğer Yeni Ulm'e geçerseniz Bayern yani Bavyera eyaletine geçmiş oluyorsunuz. İstasyonuna yine o geldiğim alışveriş caddesini takip ederek devam edeceğim. Başka yol var mı bilmiyorum ama muhtemelen vardır ama burası en hareketli cadde olduğu için ve yaklaşık saat 5:30 bu saatlerde artık pek çok yerde hayat bittiği için sadece kafelerin, restoranların ve mağazaların açık olduğu bu cadde hareketli kalmış oluyor Ulm'de. Şimdi birazcık geze geze bu caddenin tadını çıkarıp veda edelim.